Dükkanın güzelliğine bak ya. Vallahi insanın ekmek teknesi gibisi yok ya. Evet. Ve nice to meet you, Lynn. Sí, I only know sí. Hi. Sí and gracias. And como estas? ¿Cómo estás? Yeah, that's Yeah. good. How are you, right? Yeah, how are Yeah. you? That's great. And that's all, yeah. Yeah. Arkadaşlar bugün kazandığım para 200. Yani bu 20 euro yapıyor. Bunu bir tane abla verdi böyle 4-5 bileklik alıp. Sonra bunu aldım 10 euro. Bunun da bir tane Hintli bir abi geldi. Bir de burada bozukluklar falan var işte. Kron mur 10 euro derken ortaya karışık. Yani bugün toplamda... Selam dostlar. Yine Oslo'dayım. Pek çekim yapamadım çünkü sabahtan beri uyuyorum, dinleniyorum. Çok yorulmuşum. Şimdi satış yapmaya çıktım. Böyle çantaya falan yükledim işte ıvır zıvır matı buraya attım. Şimdi nerede satış yapsam diye düşünüyorum. Yine bu Karl Johans Caddesi'ne gidebilirim ama orası çok turistik. Bir de çok soğuk aynı zamanda. Çünkü güneş görmüyor. Acaba diyorum şu köprüye mi kurulsam, burada kenara köşeye mi kurulsam, burada mı satış yapsam, yoksa şurada sahile mi gitsem, yoksa şuraya gidip Karl Johans'a mı gitsem, yine onu düşünüyorum. Vallahi hiç bilemedim ya. Ama galiba burada yapmayacağım çünkü burada Wi-Fi bulamam ben. Bana bir de Wi-Fi lazım. Otururken iyi oluyor böyle. Takılıyorum telefonla falan. Bak bu da modern binaları şeyin. Norveç'in modern binaları. Şimdi yoldaki 63. gün bildiğiniz gibi 63 ve 64 öyle bir şey oldu. Bugüne kadar dinlenirken hiç pişman olmadım. Hani bugün de keşke şunu yapsaydım dediğim olmadı. Çünkü her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ama dinlenmeye de zaman ayırmak gerekiyor uzun seyahatlerde. Ama bugün pişman oldum. Keşke bugünkü havayı uyuyarak geçirmeseydim ya. Hani güneş batmak üzere şu anda ama hava hala çok güzel. Ve İskandinavya'da böyle güzel bir havayı bulmak gerçekten de çok zor olabiliyor bazen. Keşke bugünkü havayı şeyle harcamasaydım ya. Uyuyarak harcamasaydım yani. Burada deneyeceğim galiba ya satmayı. Burada da denerim ama burada polis görüp kaldırabilir. O yüzden emin olamıyorum ne yapsam diye. Şurada da deneyebilirim. Abi ya korkuyorum bu tarz pahalı ülkelerde insanlar kuralcı oluyor. Yani dün bir sürü satıcı gördüm bu Karl Johans'ta. Şimdi orada böyle belli ki polis buna göz yumuyor yani hani orada başınıza bir şey gelmez. Ama şimdi ben burada hiç satıcı görmüyorum abi. Hani burada gelip de kaldırtabilir yani. Kaldırtması da önemli değil. Deport yemeyelim yani hani Avrupa bile. Ama önce uyarır ya. Direkt deport basmaz yani. En azından ben öyle düşünüyorum. Şöyle açsam mı şuraya bir yere ya. Bu da opera binası. Explore with our free Wi-Fi. Okay, connect to the internet. Kabul ediyorum. Done. Evet, içerideyiz arkadaşlar. İyi free Wi-Fi de bulduk burada. Yani bundan sonra buradayız. Bak böyle abiler de şey falan topluyor. Yine burada kolama işte pet şişe topluyorlar. Ne kadar burada pet şişenin geri dönüşüm bilmiyorum, ona bakacağım şimdi. Eğer güzel parası varsa gidip toplarım. Şimdi kalemi çıkartalım. Nerede bizim kalemimiz? O önemli. Kalemimiz burada. Şimdi kartonlarımız da burada. Şimdi buraya derdimizi yazalım. Diyelim ki buraya. Ulan Europe nasıl yazılıyordu? Europe Tour. Evet. Support mu yazalım? Support me. Evet. Şöyle tamam, şu gülücükler önemli arkadaşlar. Gülün. Kalplerinizi atın. Sonra şuraya da şey yazalım. Buraya da ne yazsak? Uzun yol. Şimdi buraya da Turkey. Şu Instagram sembolü nasıl? Yani Instagram sembolü de böyle. Şunu da yapalım. Bunu nasıl yapacağız? Whoop. Bir daha whoop. Bir daha whoop. Oldu mu lan? Hiç olmadı vallahi. Hiç Instagram gibi durmuyor. Kalem naneyi yedi.
YouTube. Şöyle yazalım. Suha Ege Kuta. Tamam, hadi bunu yazdık. Neyse, yazabildiğimizi yazdık. Birazdan kalem canlanınca devamını da getiririz. Şimdi şu kenarlara da bir şeyler atalım hemen. Ne atabiliriz? Şimdi buraya bunu attık. Bu tarafa da su atalım. Uçuyor sonra. Bak, bu martılar çok tehlikeli. Dün kızın hamburgerini kaptılar, haberiniz olsun gelirseniz. Martılara dikkat edin arkadaşlar. Tamam, birazcık da ileri alayım. Şöyle. Tamam, şimdi daha iyi. Bak, bu bilekliklerin bir kısmını kendim ördüm. Bir kısmını da aldım. Türkiye'den almıştım tabii ki, ucuza gelsin diye. Şu en güzellerini en öne atalım. Bak, bunları ben ördüm ha, çoğunu. Tak. Tak. Bugün bir 2-3 saat buralardayız anlaşılan. Abi şu iş çok özgüven gerektiren bir iş ya. Hani ben böyle bunu yaparım ederim falan diyordum da bu işe başlayınca işler çok farklı yani. İçimden bir ses diyor ki ben burada bugün satış yaparım. Çünkü yer güzel. Tam böyle sahil havası. Seviyor millet sahil havasını. Bir de YouTube'da kameraya da gördüler mi, bir hoşlarına gidiyor. Tamam. Şimdi bunları koyduk. Sonra burada şeylerimiz var. Tak tak tak. Ne diyorsunuz? Bugün kaç kazanırız? Hello. I cannot speak Norwegian. I am traveling. Yeah, What is this? This is for bookmakers. Ah, yes. How much? As you want. It is okay for every price. Yeah, it's okay. Euro? Okay. 10 kron, 1 euro, 2 euro, up to you. Hadi bakalım, koyduk. Şunları da koyalım. Şunları da yazalım tekrardan. Yeah. Thank you. Yeah. You wanna try them? Ah, no. Okay. Rome. Yeah, Rome. Where are you from? Greece. Oh, Greece. Oh, nice. Born. Yeah, I was in Greece 2 months ago. How much? Sir? Just up to you. 1 euro, 2 euro, up to you. 1, 2, 3, 4. 5. Lebon. Yeah, up to you. It's okay. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yeah. Bye bye. Thank you. Abi ya, Yunanlılarmış, aldılar vallahi. Sağ olsunlar. Bak, bugün 4 euro kazandık. 4 tane sattık. Daha ilk dakika ya. Vallahi dakika bir gol bir keyfim yerine geldi ya. Tabii hep böyle olacak diye bir şey yok. O ayrı bir dünya, onu unutmayın. Hiçbir zaman hep böyle olmuyor. Ama adamların bozukluklarıyla yaşıyoruz. Lanet olsun. Şimdi bunu da desteklemek için bir şey koyalım. Ne koyalım? Fotoğraf makinesi koyalım. Lükse bak. Dükkanın güzelliğine bak ya. Vallahi insan ekmek teknesi gibisi yok ya. Şimdi bak, burası da opera binası. Harbiden dünyanın en güzel dükkanını açtık. Allah, moral motivasyon geldi ya. 4 euro kazandık. Allah'ım şükürler olsun yarabbim. Abi diyorum ya, bak bunlar manyak. Buranın martıları manyak. Geldi bunu yedi. Kavga çıktı bak yine. Bir yaklaşık böyle bir 40-45 dakika falan geçti. Yine bekliyorum, daha alan neden olmadı da çok üşümeye başladım artık. Burada güneş battığı andan itibaren hava çok soğumaya başlıyor artık. O yüzden birazdan toplanıp gideceğim, yani muhtemelen bir saatte falan toplamda harcamış olacağım. Ondan sonra hello. Neyse işte bir 40-45 dakikada bir 4 euro 80 lira kazandım yani. Yine Türkiye ile kıyaslayınca çok iyi. Öyle bekliyorum işte burada şu an. Az önceki backpacker ablalar geldi tanışmaya, tanıştık. Onlar da Belçika'dan gelmişler buraya. Finlandiya'da hiç otostop denedim dediler. Denemedim ama yani burası İskandinavya, çok kolay dedim. Öyle yani, burası İskandinavya. Bak abi kafası kadar zoomla fotoğraf çekiyor. Kim bilir neyi zoomluyor oradan. Hiçbir fikrim yok.
kuş muhtemelen. Martıları çekiyor galiba. Şurada martı falan uçuyor böyle bak. Ufak tefek gözüküyor. Oğlum soğudu lan. Hemen gitmem lazım. Neyse birazcık daha bekleyeyim. Sabır erdemdir. Selam dostlar. Size kaldığımı gösteremedim Oslo'da. Bugün ayrılıyorum. Oslo'dan değil, evden. Kalacak yer bulamadım. Çünkü ben buraya 3 gün geç geldim. Emily diye Fransız bir kız ağırladı beni. Dedim ki ben hani yarın geleceğim ama ben o dedikten 3 gün sonra geldim. 3 gün sonra gelebilince de başka bir koç var. O da gelecek. Başka bir koç geleceği için benim yatak doldu. Ben dedim ki hani zaten yapacağını yaptım, ben ayrılayım. Neyse ben şu ranzanın işte 2. katında yattım geçtiğimiz birkaç gün. Şimdi toparlanıyorum. Kendisi işe gitti, çalışıyor. Ama da böyle sattığım bardak altlı kitaplık, kitap ayrıcı ve bir tane de şey bıraktım. Bileklik, nazar boncuklu. Thank you yazdım, bıraktım. Böyle kibarlık olsun diye o sağ olsun beni 2-3 gün ağırladı. Şimdi gidip satış yapacağım. Hani Norveç'e geldiğinden beri pek video çekemedim. Çünkü çekecek videom yok. En son dün fark ettiyseniz bir yarım saat dükkanı açtım. O zaman bir 3-4 euroluk satış yaptım. Sonra kapattım geldim çünkü çok üşüdüm yani. Hani kısa kollu vardı. Bu uzun kollarım falan yıkanmıştı hepsi. Geçen gece ateş koktuğu için. Hepsini yıkamıştım ve doğal olarak video çekemedim sizin için. Ama şimdi toparlıyorum işte. Bak ekipmanlar böyle. Şimdi evden ayrılacağım. Akşam kalacak yerim yok. Ama olsun yani. Ya bulurum ya bulamam. Bulamazsam parkta bir yerde yatarım yani. Ne olacak? Öyle işte. Şimdi gidip satış yapacağım. Hadi bakalım. Bugün satış yaparken yine size göstereceğim satışı. Hadi görüşürüz. Daha dükkanı kurmadan bir tane abla geldi, dedi ki fotoğrafımı çeker misin dedi şeyle beraber. Şu opera binasıyla beraber. Ben dedim ki çekerim işte. Ondan sonra geldi dedi ne yapıyorsun, ne diyorsun, nerelisin falan. İspanyol bir kadınmış işte abla. Dedim böyle geziyorum falan, daha böyle tezgah kurmadan, daha kutuyu bile açmadan dedi ki tamam dedi, ben dedi senden bir şey alacağım dedi. 1 euro verdi, bir tane bileklik aldı. İyi yani, Allah razı olsun. Yine bak dükkanı buraya açtık böyle. Şu anda bak. Şu anda 1 eurodayız. Bakalım günün geri kalanı nasıl geçecek. Saat 15.07. Tam 15'te açtım dükkanı. Bir herhalde 6-7'ye kadar en az burada dururum. Ondan sonra giderim. Bakalım 6-7'ye kadar nasıl geçecek. Ne kadar kazanacağız beraber görelim. Yeah, small one. Que estaba echándome una foto. Abi burada beraber takılıyoruz. Abi de aldı benden bir şeyler. Daha bakmadım ne kadar ödediğine. Se dice, Böyle oturduk şimdi sohbet muhabbet. Y ahí. Sí, I only know sí. Hi. Sí and gracias. And Sí and como estas? ¿Cómo estás? Yeah, that's Yeah. good. How are you, right? Yeah, how are you? That's great. And that's all, yeah. Yeah. But I will learn Spanish, especially in Latin America. When I go there, I will sit in a chair and then I will learn for 6 months the Spanish. Oh, that's good. Yeah, that's my plan. You know, a kind of charismatic person. You are. And you are famous now also in Turkey Yeah, too. exactly. Thank you, man. Yeah. We do that. You want to give your phone number for the Turkish girls? Are they pretty? Pretty? No, you can say. Are they beautiful? Always. Yeah, we have 40 million, so For a million. we have 40 million women in Turkey, so We can find some. You know. yeah. We spent a friend of me from Berlin. We spent. Abi çok güzel bir ekip oluşturduk ya. Burada 4 kişi böyle oturuyoruz. In Polonya, Germany, you have a lot of İspanya, vegan Almanya, culture, right? Türkiye. Like, Burada böyle American satış yapıyoruz. quality, like, Az a lot önce of toplam vegan ya bugün supermarket. galiba bir 16-17 euro kazandım daha ilk 1-1,5 saatte falan. Bir de burada arkadaşlarla sohbet muhabbet çok tatlı yani. Çok hoşuma gitti. Germany, there are Hadi a lot, devam. like, I found- Really You good. also En have, son like, satışları kapattığım zaman gidip şeye bakacağım. Cebimdeki toplam paraya bakacağım bugün ne kadar kazandığımıza falan. Evet. Şimdi kızlar gitti, yine biz hala oturuyoruz. We are still here man. Yeah, we know. Yeah. Satışlarda az önceki abla 100 kron değil 200 kron bırakmış. Yani 20 euro yapıyor arkadaşlar. 3-4 tane parça bir şey için 20 euro para bıraktı. Yani şu ana kadar kazandığım para galiba 27-28 euro falan oldu. Öyle bir şey olmuş olabilir. Yani 2 saatte 26 euro para kazandım arkadaşlar. Güzel para. And what was your name again? Rohan. 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 Yeah, thanks Rohan. welcome. Yeah. Rohan da destek oldu bana, sağ olsun. And what is the deposit of one bottle here, like I mean plastic bottle and the glass bottle? 2 crowns. 2 crowns is And some nothing. of them 3. But if you wanna make like a 100, 200 crowns per is day. very easy. Yeah. Just go for a few dumpsters. You know this few. Yeah. Bak burada ufak şişeler arkadaşlar 2 krona, büyük şişelerde 3 krona toplayıp satabiliyorsunuz. Almanya'da bu 25 sentti küçük şişeler için.
Yani aklınıza bulunsun. Eğer hiç paranız olmazsa gelip burada şişe toplayın. What about the bottles? Beer bottles? Glass, Yeah. glass not accepted. Ha, burada mesela Almanya'da 8 sente bir tane bira şişesini gidip bozdurabiliyordunuz ya da iade edebiliyordunuz. Burada onun parası yokmuş. Satışa devam. Az önce işte Hintli abi geldi size gösterdiğim. O da 10 euro daha attı. Yani bugün arkadaşlar 3 saat 20 dakikada 37 euro para kazandım şu ana kadar. Evet, tam 5 saattir buradayım arkadaşlar. Şu ana kadar 37 euro olması lazım. En son tekrardan bakacağız, kazandım. Sonra az önce bir tane çocuk geldi. Dedi yanında nakitim yok dedi. Benim için ayırır mısın bunları dedi. Ben de ondan sonra ayırdım. Evet. Ve nice to meet you Lind. Şimdi Lind de geldi. Lind'le oturuyoruz burada. Lind de bu arada Amerika'dan geliyor. Aynı zamanda o da şu anda 20 yaşında ve seyahat etmenin hani yollarını arıyor falan. Arkadaşlar bugün kazandığım para 200. Yani bu 20 euro yapıyor. Bunu bir tane abla verdi böyle 4-5 bileklik alıp. Sonra bunu aldım 10 euro. Bunun da bir tane Hintli bir abi geldi. Bir de burada bozukluklar falan var işte. Kron mur 10 euro derken ortaya karışık. Yani bugün toplamda kazandığım para 40 euro arkadaşlar. 6 saatte yaklaşık olarak 750 TL para kazandım. Türkçesi bu yani. 6 saatte 750 lira para geldi. Çalıştık, kazandık. Ekmeğimizle, bileğimizin hakkıyla. Şimdi yarın öbür gün de burada daha dükkan açmaya devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi para lazım. Eğer para kazanamazsam Norveç'in geri kalanını gezemeyeceğim. Şimdi tren istasyonuna geldim. Böyle bir yer işte. Burası ana tren istasyonu. Otobüs her şey burada. Burada sinyalliyorum. Wi-Fi sinyalliyorum. Ama bu gece kalacak yer bulamadım. O yüzden gidip sokakta yatmam lazım bugün. Ve bugün inanılmaz eğlendim sokakta satış yaparken. Çünkü çok fazla insana tanıştım. O kadar fazla insan tanıştım ki yani hani bir sürü insan geldi yanıma. Hepsiyle sohbet, muhabbet, farklı hikayeler falan çok güzeldi yani. Öyle şimdi gidip kalacak yer bulmam lazım. Bir parkın birine çadır atacağım. Burada bir tane ada var 5 kilometre ileride. Oraya yürüyebilir miyim bilmiyorum çantayla ama yani en azından belki oraya gider bu gece de orada kalırım. Henüz karar vermedim. Vaktim var, enerjim de var. O yüzden acele etmiyorum yani. Hadi bakalım görüşürüz. Tren istasyonunda Wi-Fi sinyalledim. Şimdi Kiwi diye bir marketi var bu Norveç'in. Norveç'te Lidl yok arkadaşlar. Buraya tutunamamış Lidl. Çünkü Lidl ilk buraya şube açtığı zaman Norveçler hiç Lidl'dan alışveriş yapmamış. Bir ay sonra da Lidl Norveç'te batmış mı ne olmuş, bir şeyler olmuş artık. Orayı tam anlamadım. Neyse şimdi Kiwi'ye gideceğim yetişebilirsem. Bir de şöyle bir şey var bu Kiwi'de. Gittiğimde belki bana ücretsiz yemek verirler. Çünkü tam kapanış saatine gidiyorum. Şey diyeceğim yani artık hani geziyorum düşük bütçeli falan. Bana yemek verebilir misiniz? Bu arada burası bu Oslo'nun İstiklal Caddesi arkadaşlar. Bu Karl Johan mıdır nedir işte orası. Bak burada hayat erken bitiyor yani. Hani muhtemelen gece hayat devam ediyor ama bugün çarşamba, onu da unutmayın. Çarşamba ama yani hayat erken bitiyor. İstiklal'de haftanın 7 günü sabah 6'ya kadar hayat devam ediyor yani. Burada böyle bak şimdiden millet tek tük gitmiş boşaltmış şeyi, sokağı. Normal ama yani çünkü buranın nüfusu 750 bin arkadaşlar. Çok da bir İstanbul 20 milyon yani. İstanbul'un nüfusu Norveç'in 4 katı zaten. O yüzden çok normal. Ulan şimdi oturdum, açtım tam ekmeği salamı. Yandan abiler ablalar geldi, dedi ki sana pizza getirdik. Bak bunu koydular önüme. Dediler ki bizim artık ihtiyacımız yok, yemek ister misin? Bak olaya bak şimdi. Bu arada market inanılmaz pahalı abi. İnanılmaz pahalı yani. Gerçekten adamın aklını alıyor. Neyse şu pizzayı yiyorum ben. Hadi gömdüm, görüşürüz. Pizzayı gömdüm hemen valla. Ama 2 dilim kaldı, onu da çantaya attım. Abi bana şunu işte şu markete girmeden önce söyleseydi şimdi cebimde 8 euro kalmış olacaktı. Norveç var ya aşırı pahalı bu arada. 3 tane ufak ekmek aldım yuvarlak. 100-150 gram salam aldım. 2 tane 72'li ıslak mendil aldım. Islak mendilim bitti. O hayat kurtarıyor yolda. Başka ne aldım? Bir tane de böyle ufak peynir aldım. 100 gram falan. 8 euro girdi. Şimdi tren garına geri döneceğim. Orada bir son kez bir Wi-Fi sinyalleyeceğim. Bakayım Couchsurfing'den yazan eden artık gel kal diyen olur mu? Olmaz da. Hani bir umut. Bir oraya gideceğim işte. Sonrasına bakacağız. Belki gece orada uyurum. Gece galiba bütün gece açık tren istasyonu. Tren istasyonu bütün gece açıksa orada bir köşede hemen vur kafayı yat. Köşe derken koltukta yani. Oturduğum yerde uyurum yani orada. Neyse hadi bakacağız bakalım. Çünkü içeri sıcak yani o yüzden. Tren garında yatayım dedim. Bir de kapattılar tren garını. Bir tane parka gideceğim, orada yatacağım. Sokaklara bak. İncin top oynuyor. Bir tane insan yok bak. Bir tane yok. Neyse gideyim de parka yatayım. Günaydın dostlar. Burada böyle eski bir kilise var. Onun yanında burada yattım böyle. Bak, açtım uyku tulumunu buraya. Masada attım yastık olarak. Üşümedim de yani. Güzeldi. Çok rahat uyudum.
8 saat uyumuşum. Bak çantaya attım, buraya sıkıştırdım. Bu büyüğü de bunun altına attım. Bunu da bağladım böyle. Şunu parmağıma bağladım. Biri çekerse uyanayım diye. Öyle yani. Şimdi dün geceden kalan 2 dilim pizzayı gömeceğim. Vallahi güzel pizza. Karabiberli, mantarlı bir şey, soğanlı. Vejetaryen yani.